Kadın olmak ne demek? Kimi zaman sessiz kalmak zorunda bırakılmak, kimi zaman göz göze bile gelememek. Ama artık anlatıyoruz. Bu program bir televizyon içeriği değil. Bu program bir yüzleşme. Her hafta bir kadın, her kadın bir hayat. Ve şimdi kadın olmak başlıyor. Ben Melek, 32 yaşındayım. Orta Anadolu'nun küçük bir ilçesinde doğdum. Ailemin ilk çocuğuydum. Babam imam, annem ev hanımıydı. Evin içinde ağır bir sessizlik, dışarıda ise herkesin herkesi gözetlediği bir mahalle vardı. Biz kadın gülmez, kız çocuğu süslenmez denilerek büyüdük. Anaokulunda en çok gülen bendim. Her fotoğrafta dişlerimi göstere göstere gülerdim. Bir gün öğretmenim babamı aradı. Melek çok gülüyor dedi. O gece babam bana ilk kez bağırdı. Kadın dediğin ölçülü olur. Güldüğün her an dikkat çekersin. Erkekler öyle kızlara bakar. O günden sonra gülüşüm bile suç oldu. Ben gülerken kısık sesle güldüm. Elimle ağzımı kapamaya başladım. Bir gün annemin makyaj kutusunu gizlice alıp odada kendime ruj sürdüm. Kendimi aynada gördüğümde mutlu oldum. Tam o sırada kapıdan babam girdi. Yüzümdeki o kırmızı ruju görünce adeta deliye döndü. Ruju silerken kafama bastırdı. Ayna karşısına geçip ne yapıyorsun sen? Annem hiçbir şey demedi. O gün aynaya bakmak da tehlikeli hale geldi. Renkli olduğumda anneme söylediğimde tek yaptığı şey sessizce pet uzatmak oldu. Kimseye söyleme dedi. Sanki utanılacak bir suçtu. Okuldan dönerken pantolonumun arkasına sızan kan lekesi için sınıf arkadaşım beni uyardığında yüzüm kızardı. O günden sonra yürürken hep ellerimi sırtıma koyarak yürüdüm. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da kamburlaştım. Çünkü büyümek suçtu. Kadınlık ayıptı. Lisede bir edebiyat öğretmenim vardı. Beni çok desteklerdi. Yazılarımı överdi, gözümün içine bakarak çok zekisin derdi. Ben o ilgiyi sevgi sandım. Onu sevdim, aşık oldum. Ama sonra öğrendim ki başkalarına da aynı ilgiyi gösteriyordu. Kırıldım. Çünkü babamdan hiç aferin duymamıştım. O gün anladım. Ben sevilmeye değil, beğenilmeye aç kalmıştım. Üniversiteyi şehir dışında kazandım. Babam karşı çıktı. Ama annem araya girdi. İlk kez evden çıktım. Kendi odam, kendi sesim oldu. Ama orada da kendime yabancıydım. İlk defa kız arkadaşlarım kahkaha attığında utandım. Sanki biri beni görecek ve kızacak sandım. İlk defa makyaj yaptığımda aynaya bakamadım. Çünkü içimde hala babamın sesi yankılanıyordu. Kadın dediğim göze batmaz. Bir erkekle tanıştım. Tatlıydı, ilgiliydi. İlk randevuda bana çiçek getirdi. Ellerimiz birbirine değdiğinde içim titredi.
Ama bu titreme sevinç değildi. Korkuydu. Babam bilse beni öldürür diye düşündüm. O adamla 3 ay görüştüm. Ama hiçbir zaman gerçek bir temas olmadı. Çünkü ben hala her duyguda suç hissediyordum. En sonunda o adam sen beni sevmiyorsun dedi. Haklıydı. Ben kendimi bile sevemiyordum ki. Bir gün üniversitenin psikolojik danışmanlık merkezine gittim. Utandım. Benim sorunum yok. Ama belki faydası olur diye düşündüm. İlk görüşmede hiç konuşamadım. İkinci görüşmede sadece güldüm. Üçüncü görüşmede psikolog bana "Neden hep elinle ağzını kapıyorsun?" dedi. O an gözlerim doldu. Ve ilk kez sesli güldüm. İçten, özgürce, bir çocuk gibi. Bir akşam annemle telefonla konuştum. "Anne, ben çocukken çok korktum," dedim. "Babandan mı?" dedi. "Hayır, susmaktan." O gece annem ağladı. Bir hafta sonra beni ziyarete geldiler. Babam hiç konuşmadı. Ama ilk kez yüzüme uzun uzun baktı. O gün onunla konuşmadım. Ama içimden şöyle dedim: ben artık kısık sesle gülmeyeceğim. Bugün artık kendi kliniğimde psikolojik danışmanlık yapıyorum. Kadınlarla çalışıyorum. Onlara hep şunu söylüyorum: gülmek sadece mutluluk değil, bir hak, bir direnç. Ben melek ve artık kahkahamdan utanmıyorum. Çünkü artık biliyorum, kadın olmak bazen sadece sesini kısmamaktır.